Selam, geldim. Herkese Mehtap Tarot'tan selamlar efendim. Nasılsınız? 15 Şubat'ınız yani normal bir gününüz nasıl geçiyor? Şimdi duygu, anlık enerjilere bakacağız. Aklındaki kişide neler varmış? Bugün duygu kartları günü. Pazar günü şöyle relax bir video çekimi var efendim. Hanımlar beyler, şöyle giriş konuşmasını hemencecik kısa çekiyorum. Aramıza yeni katılan dostlara tekrardan hoş geldiniz diliyorum efendim. Bakalım kolektifin genel enerjisinde neler varmış. Tarot kartlarını bir kenara bıraktım. Sadece onun ruhunun derinliklerine odaklanacağız. Onun duygularını şöyle masaya alacağız. Yani gerçek duyguları seninle ilgili bilinç altyapısında neler gizli onlara bakacağız. Bakalım. Şöyle kendimizi bir dengeleyelim ve kolektifin enerjisine eşitleyelim. Çaylar, kahveler hazırsa kolektifin en büyük hayrına ama senin adına ben niyet alıyorum. Neler varmış, neler yokmuş. Şu an, şu saniyede seni düşündüğünde, sen aklına geldiğinde neler hissediyor bir bakalım anlık enerjide neler varmış. Yılan gönderdi, ne oluyoruz? Mukadderat. Ay, şimdi konuşturacağım onu biliyorsun. Yıldız kart. Mehtap ablacığım diyor. Ara bozucu birisi girdi bizim aramıza diyor. Yani 14 Şubat'ı geç, 15 Şubat'ı geç. Mevcut enerjide aşamadığı bir ara bozucu olduğunu söylüyor. Bizim ilişkimize dışarıdan müdahale çok fazla var diyor. Kadersel bir zamanlama, kadersel süreçler, birliktelikler. Yani bunlar bizim hayatımızda güzel, önemli dönemeçlerdi. Ve zaten şu yıldız kartıyla mukadderat kartını göstereceğim. Kadersel zamanlama ve kadersel olarak şanslı zamanlama farkında mısın? Ne kadar aslında enerjisel olarak bunun normal bir şey olmadığını, resmen ikiz aşk alevi olduğunun o farkında. Bu arada kartı da almam gerekiyor. Demek ki son konuşma kartında kendisini ikiz aşk aleviyle ifade etmesi gerekiyor bu kişinin. Hayatım, seni düşündüğünde bu kişinin sadece bilinç altında aşamadığı resmen bir travmatik olarak ilişkide uyumunuzu bozan can yakıcı sözlerin haricinde sizin ilişkinizin aurasını bozan üçüncü bir kişinin etkisinin olduğunu şu an yoğun bir derecede düşünüyor. Yani biz aramızda güzel bir arkadaşlık, eğlenceli bir birliktelik vesaire gibi durumlar yaşıyorduk fakat ya onun yani onun hayatında akıl veren veyahut da kötü yönlendiren bir üçüncü kişinin varlığından ya da senin için yine keza, işte, senin için diyor olabilir. Yani bu kızın ya da adamın aklına, işte, birisi, kötü niyet sokuyor, işte, bütün ilişkinin alt üst olmasına sebep oluyor vesaire gibi durumlar olabilir diye bir enerji veriyor bize bu alanda. Ne hissettiriyor dediğin anda burada mukadderat ve yıldız kartı ne dedik? Kadersel olaylardan bahsediyor. Birbirinize, uyumlu olduğunuzun farkında ve o benim kaderim, o benim için önemli, o benim için bir hediye. Aslında hayatın bana gönderdiği bir hediye olarak gösteriyor. Bu alanda gizli bir arketip var burada. Şöyle, yılanların etrafında gördüğün gibi hançerler var. Hiç beklemediği bir şekilde ilişkinin bütün dengesini bozan, işte, o, 3'üncü kişi etkisi olabilir ya da, can yakıcı sözler olabilir. Ara bozucu kimseyle alakalı durumların yoğun olduğunu gösteriyor. Karşı taraf bir kırgınlık içerisinde, hayata karşı kadersel bir döngünün içerisinde sıkıştığını gösteriyor. Peki, sana karşı o buz gibi gösterdiği duvarın arkasında ne var? Ben birazcık da onu merak ediyorum. Böyle bir engel, bir maske var mı? Bir bakalım. Çünkü her şey kadersel ilerlerken bu noktada çok fazla, onun müdahale edebileceği bir durum yok. Şu anki enerjisinde kenara çıkmış. Diyor ki yani arada, dengeyi bozan, ilişkimizin ahengini bozan sahtekarlıklar var, kayıplar var ve bu yüzden dolayı da diyor bizim enerjimiz bozuldu. Evet, sana karşı hissettiği o sessizliğin arkasında ne var? Affetmek, aşk.
Şimdi gözünün önünde seçiyorum kartları hayatım. Sandık. Bile isteye sana bu kişi resmen bir blokaj koymuş. Diyor ki benim sevgim evet olabilir. Arada bir duvar var. Fakat bir endişeden dolayı, çaresizlikten dolayı hop kendimi diyor affedilecek durumlar mevcut. Kendimi diyor geri çekmek durumunda kaldım diyor. Yani aslında bir maske değil. Bu sevgisinden dolayı geri çıkan bir kişi. Kolektifin diğer bir yarısında belki de araya giren aşk üçgeninden yani yaşanılan bir aşk üçgeninden bahsediyor olabilir. Burada kendi üzerine uyanı alabilirsin. Kolektif bir enerji. Çünkü %100 sana uyumlanacak diye bir durum yok. Uyanları alabilirsin sevgiyle. Uymayanları da evrene geri iade edebilirsin. Burada bak hoş görülmesi gereken bir durum yaşandığını gösteriyor bize ve bu senin aşkına, senin sevgine güvenecek olan bir kişiden bahsettiğini gösteriyor. Yani sana güveniyor aslında aşksal konuda. Güzel duyguların olduğunu gösteriyor. Zaten kadersel de hamleler olduğu için şu an resmen bir put gibi pişmanlıkla dolayı hani bir affetme enerjisi var ya bazen kendisini bazen seni pişmanlıkla affetme derecesine getirecek olayların yaşandığını bize belirtir. İşte eee, bazı hakikatleri de işte saklıyor. Burada ne? Hani bir maske yok. Burada bir kalp kırgınlığı ya da aşkından dolayı geri çekilme durumu olabilir. Kolektifin dediğim gibi üzerinize uyanı alabilirsiniz. Araya giren bir üçüncü kişi olabilir. En başında zaten bir yılan verdi. Bunu koy kenarıya. Amma ve lakin sizin aranızda evet bizim ilişkimizde cızırtı yok Mehtap ablacığım. Bizim birlikteliğimiz güzeldi fakat kendini hiçbir şey yokken geçmiş işte problemleri gündeme getirdi ya da ilişkiyi çıkmaza soktu ve bundan dolayı ben de birazcık üzerine gidince kendini çekti. İşte dönemeyecek pardon tartışmalar yaptık. Birbirimize ağır sözler sarf ettik ve bundan dolayı karşı taraf küstü. Bir iletişim bloğu koydu diyorsan işte bu suların durulması gereken bir alan hayatım. Karşı taraf bir maske takmıyor fakat engel olarak şu an bir sandık enerjisine giriyor aşkından dolayı hayatım. Peki bu sessizlik, senin yokluğun, yani bu sessizliğin arkasında ne var? Senin yokluğunda ona ne yaşatıyor bu durum? Bir de ona bir bakalım istiyorum. Balık seçim yapmak zorunda. Arada tutku da var. Mektup. Kesinlikle bir iletişim beklentisi içerisinde. Hayal kuruyor şu an. Keşke bana ulaşsa, keşke benimle bir diyalog halinde kalsa. Çünkü çok güçlü bir istek durumu var, mektup durumu. Bir haber haline gelebileceğinde bundan karşılık almayı umut eden, bundan hoşnut olabilecek bir karakter var karşısında. Ee, Şöyle söyleyeyim Mehtap abla, ben bu işin üstesinden gelirim fakat seçim yapmak zorundayım diyor. O yüzden senin yokluğunda iletişim kurmak istiyor. Özlem durumu, tutkusal durum var. Çünkü farklı bir ilişki biçiminiz var. Birbirinize enerjisel olarak hissediyor olabilirsiniz. Yani aklıyla kalbi arasında sıkışırken bu kişi sürekli bir tedirginlik yaşıyor. Senin yokluğunda hep böyle bir istek, bir takip etme enerjisi mevcut hayatım bu kişinin, şu anki sessizliğinin altında. Peki adım atmasını engelleyen bir korkusu mu var? Bir de ona bakalım. Onu böyle içten içe kemiren olay ne? Tapınak verdi, çocuk masumiyet verdi ve kavuşmak. Şu an bir olayı netleştirmeye çalışıyor. Sabırlı olunması gereken bir durum var şu an ortada hayatım. Neden biliyor musun? İçini kemiren bir durum var. Yani kimin masum olduğunu anlamaya çalışıyor. Resmen sentezlemeye çalışıyor. Olgun davranmaya çalışıyor. İlişkinin yeniden canlanması için bir isteği var. Fakat ruhsal uyanış dediğimiz durum var ya hani onun arayışı içerisinde bu kişi. İçten içe dediğim gibi kimin haklı, kimin haksız olduğunu irdeleyen bir durum var. Yani yalnız kalmak istemiyor. Zaten bir tutku var, kavuşmak isteği, iletişim durumu, aşk durumu var. Bir uzak kalamama
durumu var. Fakat kendini resmen bir narsistlik olabilir, egoistlik olabilir. Yani küçük bir tartışmada bile çok büyük tepkiler verebilen, bir kırgınlık gösteren, yine prensesi oynayan kişi diyebilirim. Şimdi bana kızacaksınız, kızmayın efendim. Bazen de böyle adlandırmak tam kelime karşılığını buluyor diyebilirim. Tapınak nedir? Böyle inzivaya çekildiğin, güvendiğin, senin için önemli olan bir nokta. Yani karşıdaki kişi seni güvenli limanı olarak görüyor, tapınak olarak görüyor fakat, masumiyetle alakalı netlik arayışı devam ediyor diyebilirim. Peki, ruhunun senden kopamadığı, onun sende sevdiği yanın neymiş? Birazcık da buna bir bakalım. Hiç beklemediğin sorular değil mi? Vallahi geliyor, sorular anlık geliyor efendim. Hayat ağacı, bak sağlam bir, ilişkiye gidebilecek bir dönemdeyken siz resmen takla atmışsınız. Eee, bayağı şöyle söyleyeyim, temizlik enerjisine girmiş bu olay. Senden niye kopamıyor? Hayat ağacı çok kuvvetlidir. Kökleriyle, altıyla, üstüyle çok kuvvetli bir, birliktelikten bahseder. Temeli sağlam oluşturulmuş meselelerden bahseder ve alyans. Belki evlisiniz, belki uzun zamandır birbirinize ne kadar uyumlu bir çift olduğunuzun farkındasınızdır. Kolektifin diğer bir yarısında senin evlenmeye uygun ya da bir birlikteliğe uygun bir kişi olduğunun farkına vardığını gösterir bize mahkeme. Şimdi bu alanda çok fazla net bir durum verdi. Şimdi bilinmeyenlerin açığa çıkması, sende sevdiği olayın ne olduğuna baktığımız zaman gerçeklerin iç yüzünü gördüğü bir alan var. Tabii ki de senin evli olduğunu ya da boşanacak olduğunu düşüncesi, bambaşka bir mevzu. Kolektifin bambaşka bir ayarı diyebilirim ama normal bir enerjiye baktığında ayakları yere sağlam basan ve, maske takmayan ve yanlış kararlar karşısında neyi nasıl yapması gereken, bilen bir kişi olduğunun farkında hayatım. Mantıklı olmaya çalışıyor. İlişkinin çok derin analizini yaptığını görüyoruz bu kişide. Geleceğe yatırım yapan ve şımartmayı seven, aynı zamanda da şımarmayı seven bir kişi olarak geliyor. Biraz flörtöz mü enerjisi bilmiyorum ama, daha çok böyle toprak elementiymiş gibi geliyor. Nasıl diyeyim sana? Imm Oğlak, Boğa, Başak böyle çok sağlam, güvenlikçi bir karakter olabilir. Daha çok aile, ön planda olabilir. Çünkü, mevcut olan duyguda sizin tutku ve bağınız çok yoğun. Yani bu kişi evet sizin ayrılığınız ya da sizin kopukluğunuz ruhen, onu mahvediyor diyebilirim. Şimdi bazen dediğimiz gibi, bir boşanma sürecinden bahseder, bir devlet kapısındaki dosyadan bahseder fakat alyans durumu, evlilik planları ve hayatını buna göre şekillendirmekten de bahseder hayatım. Yani dediğim gibi, kolektifin o ilk yarısında, ne yapalım kolektif bir niyete aldığımız zaman niyeti, şimdi senin ya da karşı tarafın, şöyle söyleyeyim, evli olmasını da anlayışlı göstermeni de seviyor olabilir. Yani, burada bir aşk üçgeni en başından beri var dedik ya, hani, bir üçüncü kişinin etkisi var gibi söyledik ya, hani, buna anlayışlı gösteriyor olabilirsindir ve, onun için güçlü bir, eee ne denir? Regülatör görevi de görüyor olabilirsin. Sensiz kalmak istemediğini, seni kaybetmek istemediğini bu alanda mahkeme kartıyla da gösteriyor. Demek ki onun durumunu hoş görüyor olabilirsin ya da çok onaylamasan da anlayış gösteriyor olabilirsin ama çizgilerini koyuyorsundur. Çünkü hayat ağacı dedik ya, temeli sağlam oluşturulmuş bir birliktelikten bahseder hayatım. Sizin aranızdaki tutku ve bağ yoğun bir şekilde, köklenmiş bir şekilde bunu seviyor. Bu senden kopamadığı durum diyebilirim. Bakalım sana söylemediği ama onu sıkıştıran olay ne? Bakalım itiraf alabileceğiz mi? Pusula. Anahtar. Kale. Ya.
Şimdi bir çözüm arayışı içerisinde söyleyebilirim. Bir itiraf var bu alanda. Şu an güçlü ve istikrarlı bir şekilde, uzaktan takip ediyor. Hedefine ilerlemek istiyor fakat bir kılavuza ihtiyacı var bu kişinin. Aynı şekilde bir anahtara ihtiyacı var. Ne oluyor? Şu an mevcut durumu koruyabilecek bir potansiyelde kendini resmen, tutuyor hayatım. Duygusal bir doyuma geldiği zaman, yani burada bir pusula neden dolayı yönünü kaybetmiş olduğundan dolayı kullanılır. Kapalı kapılar olduğundan dolayı da anahtar kartı geliyor. Bunları halletmeye çalışan ve kendinden emin olmaya çalışan bir kişi olduğunu görüyoruz burada. Vallahi, haberleşme konusuna bakacağım şimdi. Bir destek arayışı var iç dünyasında. Çünkü sorumluluk alanı yüksek bu kişinin. Kapıyı açacak anahtarlara sahip olmak ve istenilen yöne doğru harekete geçmek. Bu alanda bir adım durumu da var aslına baktığın zaman. Sana söyleyemediği itiraf durumuna baktığımda artık daha güçlü bir yaklaşımla ilerleyeceğini, daha net bir şekilde artık sorumluluk alabileceğini, sınavdan geçtiğini, daha çok olgunlaştığını belirten de bir enerjiden bahseder bize burada. Stratejik düşünüyor demek ki. Hem pusulayı hem anahtarı aynı zamanda çıkarttı. Evet, itiraf durumunda böyle durumlar var. Yani belli ki onu daraltan bir durum var yani. Onu patlatacak olan duygu ne olacak? Birazcık da onu merak ediyorum. Yani hangi histen sonra sana yönelecek? Neye dayanamayıp hamle yapacak duruma gelecek, yapacağı duruma gelecek? Meryem Hanım, uzaklaşma ve yalan. Ha. Şimdi bak, bu alanda renkler birazcık değişiyor. Onu patlatan alan birazcık yüzleşme isteğinden kaynaklanıyor diyebilirim hayatım. Çünkü burada yoğun bir dişil enerji baskın. Onu patlatan durum bu ilişkide senin uzaklaşman ve şöyle bir hırsa girmiş olabilir. Yalanları ortaya çıkartacağım ya da gerçek olmayan durumları ispat edeceğim. Hep böyle bir masumiyet durumu da vardı ya. Sahtekarlıkları ortaya çıkartacağım ve kimin ak, kimin kara olduğunu %100 ispatlayacağım diyen de bir stratejik durum içerisinde olduğunu söyleyebilirim hayatım. Hangi his dediğimde onu en çok tetikleyen noktanın bir yalan olduğunu söyleyebilirim. Bu alanda nokta bu. Diğer bir kolektife geldiğim zaman onu patlatmasına sebep olacak durum da yalandır. Yani onun söylediği bir yalanın itiraf vakti gelmesi ya da senin onun egzantrik bir meseleden yakalaman, basman veyahut da şüphelerini irdeleme noktasına geldiğinde bunun artık duygularını daha net bir şekilde ifade edeceği noktasına gelebilir diyebilirim. Yani duygulara bir karışıklık var, bir kafada doluluk var. Ne oluyor? Arada bir iletişim, uzaklaşma eksikliği oluşuyor burada. Bunun patlama noktası aslında bu. Birbirinize doğru bir şefkat, merhamet besliyorsunuz fakat onun patladığı nokta işte burada. Yani bir sessizlik, uzaklaşma durumu belki senin bir hesap sorman ya da karşı tarafın hesap sorup da üstün gelme çabasından kaynaklanacak olabilir hayatım. Bu alana dikkat etmeni isterim. Neden biliyor musun? Sabır enerjisi çok kuvvetli, bilen bilir. Birazcık astroloji takip eden, çok fevri hareketlerden kaçınılması gereken bir dönemlerdeyiz. Özellikle 17'sinde işte bir tutulma durumları var. Bunlar önemli. Ve bu arada Sakarya bölgesinde yaşadığım için eğer büyük bir şey olursa şimdi aklıma geldi. Niye böyle bir dramatize yapacağım bilmiyorum. Uzun süre video çekemezsem hakkınızı helal ediniz efendim. Bu arada bir tedirginlik var bu fay hattı üzerinde. Tabii ki de en doğrusunu Rabbim bilir ama nedense böyle bir tedirginlik var. Her gün çünkü kesin deprem olacak, bugün deprem olacak, her gün deprem olacak. Artık hani o kadar rahatsız olan bir enerjim var ki onlara da saygı duyuyorum ama kesinlikle, bu ara bir tedirginlik var. Rabbim herkese yardımcı olsun. Bakalım bu alanda, kartlar sana nasıl bir rehberlik yapacak? Yani neyi fark etmek gerekiyor? Bir de ona bir bakalım. Bir 5 kart alalım hayatım. Bu alanda şifacı, maske, maske, mutluluk,
fırtına. Hadi bir de en alttakini alalım. Hüzün. Tam iyileştiriyorsun kendini ya da bu ilişkiyi yönlendiriyorsun, şifalandırıyorsun. Bu kişi tekrar senin hayatına giriyor ve bir maskeyle geliyor. Tam ruhsal olarak iyi bir hale geliyorsun. Seni kendini mutlu edecek noktalara getiriyorsun. Yine bu kişi hakikati saklayarak, gerçeklerden seni sakındırarak yine bir hiçbir şey olmamış gibi diye böyle hayatına tekrardan giriyor olabilir. İşte beklenmedik kaos yaşatan durumlar aslında bunlar olduğunu söylüyor sana tarot kartları, duygu kartları pardon. Bu alanda, kalp kırgınlığı ve mutsuz olmak, hemen mutluluğun yanına da hüzün gelmesi çok da böyle, ironi değil mi? Birazcık çaresiz kalınan durumlarda derman arayışı noktasını, sabitlemen gerekebilir. Sabır, başka bir şey demiyor kartlar bu alanda. Fakat çok fazla mutsuzluğunu maskeleyip de hiçbir problem yokmuş gibi ilişkine de bu alanda gidiyorsan lütfen dikkat. Çünkü çok sık fırtınalar, kaoslar yaşanacağıyla alakalı bir mesaj veriyor. Karşı taraf kendini resmen bile isteye geri çekiyor. Karşı taraf duyguları olmasına rağmen sanki üstün gelmek için senin böyle kuyruğu indirmeni, suya yelkenleri indirmeni, yelkenleri suya indirmeni bekleyen bir karaktermiş gibi duruyor hayatım. Bu alana dikkat etmek lazım. Aşk üçgeninden bahsediyor bu alanda. Buna da dikkat etmen gerekiyor. Bunlar önemli noktalar. Peki adım atma korkusunun içerisinde ne var dediğim zaman kolektifin bir yarısında bir evlilikten bahsediyor, alyanstan bahsediliyor. Niyeyse gene konuşamadım. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor hayatım. Onu sıkıştıran, durum nedir diye baktığımız zaman yine iç dünyasının karmaşık olduğunu ve üzerinde mücadele etmeyen bir enerji olduğunu görüyoruz. Peki en başta neydi? Kadersel karşılaşma, ikiz aşk alevi, bir birliktelikten bahsediyordu. Amma ve lakin dediğim gibi bu ara nedense gezegenlerden midir, gökyüzünden midir ya da havasından, suyundan mıdır? Genel olarak kolektifte kendisini geri plana atan, tartışmalar yaratan ve bir belirsizlik içerisinde olmanızı sağlayan enerjiler çok yoğun. Ne olursun dikkat edin. 3 kart alacağım. Aklındaki kişiden sana haber getirdim. Evet, getirmeyeceğim mi zannettin? Getirdim. Kolektifin en büyük hayrına senin adına ben niyet alıyorum. Bakalım 3 tane karttan hangisinde en güzel mesajı bulacaksın hayatım? Evet, manifestimiz var mı? Manifestimiz ne olsun hayatım? Ee, Hangi kartı seçtiğini, söyleyebilirsin. Destek etkinliğini kesinlikle bekliyorum. Senin için küçük ama benim için çok büyük etkiye sahip. 500 beğeni, 200 yorum desteğini lütfen bekliyorum. Kolektif adına aramızda olabilirsiniz. Zaten ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Onu söylemeye bile gerek duymuyorum. Hadi bakalım bir numarayı seçenler bakalım size ne gibi bir mesaj geldi. Birbirimizden ne kadar uzaklaşırsak uzaklaşalım, farklı boyutlarda bile her zaman geri dönüş yolumuzu bulacağız. Bu kader diyor efendim. Zaten ilk kartlarda kaderin yoğunluğundan bahsediyor ama bu kişi zor bir durumda, ona dikkat etmen lazım. Ya, sürekli bir, toksik ilişki var bir numarayı seçenler. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz, bir hafta iletişim yok, neredeyse bir ay yok ama sonra tekrar bir araya geliyorsunuz ama, hep böyle aranızda bir bağ olmasına rağmen bir araya gelemediğiniz süreçler yaşadığınız çok aşikâr. Normal şartlarda bu kadar detaylı bir yorum yapmazdım ama anlık gelişte. 2 numarayı seçenler hazırsanız geldik efendim. Kendime karşı gerçekten dürüstüm. Senden başka kimseyi arzulamıyorum diyor. 2 numara gerçek anlamda şöyle söyleyeyim.
Ne yaparsa yapsın artık bir netliğe doğru gitmeye başladığını bize söylüyor. O başarısızlıkları, ihanet durumu ya da sessizlik durumu, arada oluşturduğu negatif durumlardan, artık netleştiğini görüyoruz burada. Bir çaresizlik var ama destek arayışıyla, ilerleme yolunda olduğunu gösteriyor bize. 3 numarayı seçenler tamamsan geldik hayatım. Sen bir risktin, bir gizemdin ve tanıdığım en keskin şeydin diyor. Bak bu da aslında çok, enteresan bir enerji. Yine pastam dursun, çok da karnım doysun ama elimi de taşın altına koymayayım durumu. Belli ki burada bir aşk üçgeni var sevgili 3 numara. Eee, tekrar ilerleyip ilerleyemeyeceği konusunda, aynı kararı veremeyebilir. Burada tedirginlik yaşayan birisi var. Bir macera yaşamışsınız sanki. Saman alevi gibi birdenbire yükselmiş ama, çok fazla netleşebilecek bir enerjide olmadığını, gösteriyor bize. 15 Şubat'ın enerjilerinde, duygularda bunlar varmış. Ne yapalım? Eski bir türküyle bu videoyu kapatalım. Kalenin bedenleri yar 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 yardım. Koyverin gidenleri şinanay yavrum hopa şinanay. Hadi bakalım gününüz güzel geçsin. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.